Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bomba gibi yine bir tamir. Her zamanki gibi iPhone. Çok seviyoruz. iPhone X. Bu bizim bir takipçimizin cihazı. Takipçimiz aşağıdaki iletişim formuyla bizle iletişime geçti. Telefonunu göndermek istediğini söyledi. Evet. Biz de irtibat haline geçtik ve cihazı gönderdi. Aslında burada size daha çok bir takipçimizin telefonu tamirini göstermekten ziyade çok sorulan bir soru iPhone X ekran seçimi, iPhone X ekran değişimi. Kanalımızda bununla ilgili videolar var ama insanlar taze bilgileri daha çok seviyor. Şimdi bundaki sıkıntı şu. Dokunmatik basmıyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın basmıyor. Resetleseniz de basmıyor. Bunun için takipçimiz Apple'la görüşüyor. Apple Aynen. yetkili servisine gidiyor. Apple yetkili servisi garanti süresinin dolduğunu, ekran değişmesi gerektiğini, ekrana da 2700 lira gibi bir rakam istiyor. Yok deme. Mükemmel yüksek bir rakam bizce. Bence. Orijinal ekran öyle oluyor ne yazık ki fiyatı. Ama iPhone X artık 4 nesil geride olduğu için değmez gibi geliyor. İşte şimdi O kadar iPhone para. 10'un ekranı günümüzdeki yeni çıkan iPhone'ların bazı modellerinden daha pahalı. Çünkü biraz Evet. daha farklı bir ekran iPhone cinsi 11'in var. ekranı 1500-2000 lira civarında. Evet. Bu bizim bir ısıtma pedimiz. Biraz ısıtalım, yumuşasın. Are you listening? Damn. Biz de ona şöyle bir ekran önerdik. Kendi internet sitemizde de satıyoruz biz bu ekranı. Kaliteli bir ekran. Ekran parlaklığı çok iyi. iPhone X yan sanayi ekranlar açısından en iyisi diyebilirim. Onun da bütçesine uydu. Yani yaklaşık istenen paranın 1/3 fiyatına yapılacak. Yani bizim bu takacağımız ekranla 2 tane daha ekran satın alabiliyorsunuz. Aynen. 2 tane iPhone X ekranı takabilirsin. Hatta işçilik ödeyerek o halde. İşçilik ödemezseniz 4-5 tane Evet. alırsınız. Şu an ne yazık ki gücü kesemediğim için böyle devam ediyoruz. Şimdi inşallah gücü keseceğim. Ekranımızı deneyeceğiz. Bakalım gerçekten ekrandan mı değil mi öğreneceğiz. Bu arada Semih bir petten çekti telefonu. Gördünüz, mavi petti. O bizim ısıtma pedimiz. Aslında separatör mantığıyla çalışıyor. Bu tip ekranlarda sıvı koruma bandı olduğundan dolayı ısıtmanızı öneririz. Aksi takdirde ekran kırılma riski var ya da Face ID'ye zarar verebilirsiniz. Olup olmadık başınıza işler açabilirsiniz. O yüzden muhakkak ısıtarak sökmenizi öneriyoruz. Ekranı söktüm. Gerçekten ekrandan mı değil mi arıza? Hemen bir deneyelim. Yeni takacağımız ekran Çünkü bu. kendi ekranında görüntü var. Güzel bir görüntü var ama dokunmatiği ne hikmetse çalışmıyor. Semih ekrandan şüphelendi. Zaten- GX marka ekran kullanıyoruz iPhone X'te. Ne diyorsun Semih? Gittiği yetkili servis de ekranın değişmesi gerektiğini belirtmiş. Apple tabii bunu belirten. Biraz fiyatı yüksek gelmiş. Bence de yüksek bir rakam ama tabii bu bütçe meselesi arkadaşlar. Bakış açısı. Şahsen hafta içi kız kardeşimizin telefonu kırıldı. O niye öyle oldu ki acaba? iPhone 10 kullanıyor. Ona da bu marka ekran taktım. Orijinal takmadım. Aynen öyle. Elimizde orijinal camı kırılık revize ekranlar da var ama onu takmadım yine de. Kırılırsa bu kırılsın, en azından ucuz. 3 kere ekran değiştiririz. Gerçekten ondanmış. Ekran parlaklığına bakın. Bence parlaklığı da çok güzel. Gayet iyi. Yani orijinal ekran kadar iyi. Yeteneğiniz varsa ekranı alıp kendiniz de takabilirsiniz. Ekranı nereden alacağım diye soracak olan arkadaşlarımız varsa bununla ilgili açıklama bölümünde ekran linki bulabilirsiniz. Ki sadece ekran linki değil, tornavidaların da linkini bulabilirsiniz. Ben yapamam derseniz bir iletişim formu göreceksiniz açıklama bölümünde. Bizle irtibat kurarak bize ekranınızı değiştirmek için gönderebilirsiniz. Yani ekranı göndermiyorsunuz, telefonu gönderiyorsunuz. Biz ekranı takıyoruz. Şimdi şöyle de bir şey yapalım. Bu bir True Tone kopyalama cihazı. Bu arada True Tone'un önemini Semih anlatacak size. Neden True Tone kopyalama cihazı kullanıyoruz? Şimdi True Tone kopyalama cihazın amacı şu. Ekrandaki bilgileri alıyoruz. True Tone ışığa duyarlılık arkadaşlar. Evet. Apple'ın özelliği bu. iPhone'un 8'den sonra sanırım değil mi? Kullanmış olduğu bir özellik. Tam emin değilim. 8 mi? Ondan sonra mı? Bu alet sayesinde de diğer ekrandaki kodu buna aktarıyoruz. Şu an aktarıyor. Tamam, aktarım bitti. Şu an yan sanayi A kalite ekranımız orijinalden hiçbir farkı olmadı. İçindeki özel kodu bu aletle aktarımını sağladık. Bu alet arkadaşlar oldukça yüksek fiyatlı bir teknoloji ürünü. Aslında teknik servis ya da profesyonel anlamda bu işle uğraşıyorsanız lazım. Uğraşan arkadaşlar varsa bunun da belki linkini aşağı bırakabilirim. Tam detaylı özelliklerini anlatmamızı isterseniz bir video çekeriz bununla Olur. ilgili de. Semih ufaktan bahsettin Özetle istersen. şöyle yaptık. Eski ekranımızın True Tone ekran özelliğini sokete takarak cihaza kopyaladık. Kopyalananı da buraya geri yükledik. Şimdi True Tone özelliği bu ekrana geçti. Normalde bu cihaz yoksa ne yazık ki yapamazsınız. Bunun başka marka olanları da var. Biz bu markayı kullanıyoruz. Piyasadaki bence en iyilerinden biri bu. Şimdi ön sensörü alalım. Yakınlık sensörü, iç kulaklık. Üst sensörü dikkatli bir şekilde çıkarıyorum. Çıkardım. Başka zaten burada almamız gereken hiçbir şey yok.
yok arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde sensörümüzü yerine takalım. A few moments later. Tamam, sensörümüz yerine takıldı. Etrafını ben biraz önce temizledim. Oraya bir sıvı koruma bandı yapalım. Arkadaşlar teknik servisimize gelen tüm cihazlara biz sıvı ve toz koruma bandı yapıyoruz kesinlikle. Bunlar bizim sıvı ve toz koruma bantlarımız. Buradan şimdi Semih bu cihaz için olanı bulup takacak. Buralarda biraz dikkat etmek gerekiyor. Şimdi burada vidalarımızı takalım. Aman arkadaşlar, uzun vida uzun yere, kısa vida kısa yere denk gelecek. Eğer mevcut yerin vidasına emin değilseniz ve kaybettiyseniz kafanıza göre bir vida takmayın bence. Çok elzem değilse bırakın boş kalsın, daha iyi. Şimdi burada ekranımızı oturtuyorum. İlk önce üstü takıyorum. Yan tarafı. Bu yan derken şu yan. Gayet güzel oldu. Bir startlayalım. Evet. Alt vidalarımızı bir takalım. Bu arada bu yan sanayi ekranların daha makul fiyatlı olanları da var. Biz ama önermiyoruz. Bakın arkadaşlar, True Tone'u gördünüz. Yani bazı arkadaşlar yan sanayi ekranlara True Tone kopyalanmaz diye iddia ediyorlar. Şöyle. Görünüyor mu kamerada da True Tone? Parlıyor mu? Ekran o kadar parlak ki net görünemiyor. True Tone'umuz burada. True Tone'u açtık, kapattık, aktif aktardı. Ve her yeri de basıyor. Bu da takipçimizin minik çocuğu. Zaten çocuk minik olur. Şöyle. Şimdi arkadaşlar, bu tarz ekranlarda her zaman aldınız. Jelatinleri sökmeden lütfen rica ediyorum, bakın, test edin. Gerekirse ekranı takın. Birkaç saat üstünde jelatinlerle kullanın. Bakın, parmağımı hiç bırakmıyor. Burası indiriyor, burası indiriyor. Yani bu çok önemli arkadaşlar. Şu klavyeyi açalım. Parmağımı bırakmaması, bakın, bırakmıyor. Bakın. Bu şekilde. Var mı abi diyeceğim bir şey? Benim işim bitti. Arkadaşlar dediğim gibi bütün her şeyi açıklama bölümüne ekliyoruz. Bu arada Tamir0 Instagram adresimiz bizim. Orada hikayelerde çeşitli yarışma ve çekilişler yapıyoruz. Hediyeler dağıtıyoruz. Şu an genelde yarışma yapıyoruz. Hafta içi, hafta sonu yayınlanan videolarda soru soruyoruz. Eklerseniz hikayeyi takip etmeyi de unutmayın. Teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için. Bu işte bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın, bay bay. Ama abi Allah var. Bu paraya bu ekran gerçekten.